TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hoş geldiniz Nedim Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyisiniz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Gerçekten sizi gördük. Saç ekiminde çok güzel bilgiler almak için sizleri can kulağıyla dinleyeceğiz şimdi. Teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam saç ekimi deyince artık bütün dünyanın aklına Türkiye geliyor, Türk hekimleri geliyor. Evet. Hocam saç ekimi nedir? Saç ekiminin mevsimi var mıdır diyerek böyle bir girişle başlayalım, sonra detayları konuşacağız. Saç ekimi dediğimiz şey aslında saçın ekimi değil, nakil demek lazım. Evet. Bu yanlış kullanılan bir terim. Saçın vücudun bir sahasından başka bir sahasına nakledilmesine saç ekimi deniyor. Genel anlamda donör saha dediğimiz iki kulak arasındaki mesafeden var olan saçların toplanarak açık olan alana ekilmesi diye anılsa da saç ekimi sakaldan, göğüsten, kasıktan, karından, sırttan, kol ve bacaklardan da yapılabilmekte. Yani vücudun var olan bir sahasından başka bir sahasına nakledilmesine saç ekimi diyoruz. Saç ekiminin mevsimi var mıdır? 4 mevsim yapılabilen bir uygulamadır. Hatta yaygın bir yanlış inanış var. Yazın saç ekimi yapılmaz. Ben tam tersini düşünüyorum. Sebebi de şu. Yazın saçlarımız normalde 1,3 milimetre uzarken kışın 1 santimetre uzar. Yani kışın 1 santimetre uzayan saç yazın yaklaşık 1,3 santimetre uzar. Bu şu anlama geliyor. Aslında güneşin sıcağın vazodilatasyon etkisi var. Yani cilt altındaki kanlanmayı artırma etkisi var. Cilt altı kanama daha fazla olduğu zaman, kanlama daha iyi olduğu zaman saç ekimindeki başarı daha yüksektir. Bunu ben deneyimleyerek de gördüm. Yani yazın ya da kışın çok ciddi bir farklılık yoksa yazın yapmayı ben daha çok tercih ederim. Ama tabii kişiye özel bir takım farklılıklar var. Örneğin akut sinüziti var olan birisinde kışın saç çekmeyelim. Ya da çok aşırı şarıl şarıl terleyen birisinde de yazın saç çekmeyelim. Yani hem kişisel özelliklere bakacağız, hem saç deriye bakacağız ve en doğru kararı hastaya birlikte vermek lazım. Hocam biraz önce hocam dedi ki Türkiye'de çok popüler saç ekimi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden çok Türkiye'de popüler? Aslında bu çok farklı kategoriler ele alınabilecek bir konu. Niye çok popüler? Birincisi bence ucuz olduğu için popüler. Yani Türkiye'deki biz emeğimiz biraz ucuz. Öyle söylemek lazım. Artı bunun yanında yıllar içinde 1995'ten 2005 ya da 2010 yıllarına kadar Türkiye'de yaygın olarak iyi hekimler bu işte uğraşıyorlardı. Yani Fatih Hocam gibi mesela Türkiye'de bu işte marka ismi saç ekimi yapıyordu. Ben 96 yılında başladım mesela yapmaya. Ve sadece saç ekimi yapıyorduk. Yaptığımız saç ekimleri Avrupa'da yapılan ya da Amerika'da yapılan saç çok daha farklı. Çünkü oradaki hekimler bizim kadar sabırlı değiller. Ya bizim kadar emeğini zayi etmiyorlar. Biz emeğimizi biraz kötü kullanıyoruz. İşin doğrusunu söylemek lazım. Merhametimiz ve vicdanımıza da el koyuyoruz. Hani sonuçta hekimlik mesleğini biz bir yaşam biçimi edinmişiz. O yapılan ameliyatlar Türkiye'nin saç ekimindeki görüntüsünü inanılmaz oradan değiştirdi. Ve o görüntünün aslında bugün ekmeğini yiyoruz. O görüntüyü görenler bugün Türkiye'ye gelip saç ektiriyorlar. Ama çok acı bir şey var. O yıllarda saç ekimi Türk hekiminin kimliğini büyütürken bugün saç ekimi Türk hekimliğini bence inanılmaz derece zarar veriyor. Çünkü sağlık turizmi dediğimiz işte yurt dışından buraya gelen hastalardaki ürün doktordur. Yani gerek saç ekimi veyahut da gerek estetik cerrahi gerekse obezite hangi alan olursa olsun ürün doktordur. Ve sağlık turizmi acenteleri aslında bir ürün olarak bizi satıyorlar. Evet. Ama çok acı bir gerçeklik var. Bunu yapan bir takım acenteler ya da bunu illegal olarak yapan bir takım kurumlar oradan getirdikleri hastaları hekimlere değil de daha farklı böyle merdiven altı diye adledebileceğimiz hekimlikle alakası olmayan bir takım insanlarla saç ektiriyorlar. Ama işin en kötü tarafı oradan gelen hastalar, oradan gelen saç ekimi için danışanlar burada yapanın hekim olmadığını bilmiyorlar. Ve çok ilginç bir şey, hekim olarak tanıtıp hastanın saçını ekiyorlar. Belli bir zaman sonra bu kirlilik o kadar artacak ki ben böyle düşünüyorum. Bizim dünyada çok popüler olan biz Türk hekimi kimliğine çok zarar verecek. Bence ivedilik de bu konuda bir önlem alınmalı öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam ben bu konu size sonuna kadar katılıyorum. Yani şöyle giden grafiğimiz şu anda böyle doğru inmiş durumda ki bu hakikaten çok üzücü bir gerçek. Sonuna kadar bu sözlerinizin altına imza atarım yani. Yani aslında aynı şeyi tekrarlamak farklı bir sonuç getirmeyecek. Bunun Tayvan örneği var. Evet. Orada çok popüler olan işte estetik cerrahi ameliyatlar hemşireler tarafından yapılmaya başlanınca artık kimse oraya güvenmiyor, kimse oraya inanmıyor, kimse oraya gitmiyor. Belli bir zaman sonra korkarım ki ülkemizde saç ekimi konusunda bu pozisyona gelmesine
inanılmaz derecede tedirginim. Hocam estetik cerrahi için bile aynı şey geçerli günümüzde. Hani ben işin içini bilen birisi olarak, bu konuyu yaşayan birisi olarak hakikaten bizlerin o kaldırdığımız, belli bir level'a getirdiğimiz olay şu anda tam tersine doğru ilerliyor. Allah sonunu hayır getirsin diyorum. Hocam peki saç ekimine karar veren bir kişi ne zaman hekimle görüşmeli, neler yapması gerekir? Şimdi saç ekiminde yanlış bir inanış var. Sanki bu bir kuaför uygulamasıymış gibi bir insanlarda algı var. Ve bu saç ekimi sanki gideceğim tıraş olurmuş gibi, saç tıraşı olurmuş gibi saç ektireceğim diye düşünüyorlar. Aslında bunun çok ciddi bir cerrahi girişim olduğunu bilmiyorlar. Evet. Ve bunun operasyonu çok ciddi bir hazırlığı var. Yani hasta geldi, örneğin İstanbul'a Anadolu'dan geliyor, yarım ağ saç ekliyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir mantık, böyle bir uygulama da yok. Sonuçta saç ekimi yapacağımız bir hastayı, onun bir özgeçmişini, bir soy geçmişini, bir hastalık hikayesini, ailenin saç dökülme hikayesini, annesinin babasının bütün hastalık hikayeni dinlemek lazım. Çünkü bunları dinlemeden hasta hiçbir şey yapamazsınız. Ondan sonra hasta bir fizik muayene, saç ve saç derisi muayenesi yapılacak. Ondan sonra hastanın tetkikleri yapılacak. Çünkü bir takım kandaki var olan patolojilere bağlı da saç dökülmesi oluyor. Örneğin bir karaciğer hastalığı, bir böbrek hastalığında, bir hipotiroidide, bir hipertiroidide, bir ferritin düşüklüğünde, boyun düşüklüğünde, folik asit düşüklüğünde, vitamin D, bir sürü bununla ilgili elementlerin düşüklüğüne bağlı bir saç dökülmesi oluyor. Çözüme ulaşmak lazım hocam. Önce tanı koymak lazım. Evet. Yani acaba bu saç niye dökülüyor? Eğer ki sebebini buluyorsanız tedavi edersiniz, en azından saç dökülmesi durur. Ya da sebebini bulursunuz, bu tedavi edilebilir bir şey olduğunu bilirsiniz ve ona göre tedavi uygularsınız. Yani aldınız, saçını ektiniz, ondan sonra tutmadı. Ya başlıyorsunuz araştırmaya, niye tutmadı? Öncesinin bir hazırlığı var. O hazırlığı yapmadan asla ve asla saç ekimi yapılmamalı. Ve hekime danışan insan bu metodolojiyi uygulamayan hekime bence inanmamalı ve güvenmemeli. Çünkü yıllarca bunu biz de yaptık. Tabii. Hasta geldi, bu hataları yaptık. Çünkü hiçbir textbook'ta, hiçbir makalede böyle bir şey yazmıyor. Geldi, biz de greftleri çıkarttık, saçları ektik, aradan geçti 6 ay. 10.000 tane greft ektiğini örnek olarak söylüyorum. Bunun 4.000 tanesi yok. Evet. Hasta çok ciddi bir ücret ödedi size. Niye yok? Bir araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz ki ferritin dibi seviyede, hipotiroidis gibi ya da karaciğerde bir hastalık var. Ya kusura bakma, senin de bu vardı. Bunu deme şansınız yok. Çünkü ve altın değerindeki greftleri, saçları kaybettik. Evet. Bizim öyle bir mesleğimiz var ki tedbirsizlik ve dikkatsizlikten yapılan hatanın kasıt olduğu bir işle uğraşıyoruz. Bence bunlar tedbirsizlik ve dikkatsizlik değil. Bunlar direkt kasıttır aslında. Evet. O nedenle bunun saç ekimi kadar belki de daha da önemlisi bunun öncesinde hazırlık aşamasıdır. Zaten yurt dışında çalıştığımız acentelere ben öyle yapıyorum prensip olarak. Önce hastanın özgeçmiş, soy geçmiş hikayesini aldırıyorum acenteye. Ondan sonra resimleri geliyor bana, resimleri inceliyorum. Ondan sonra kan tetkiklerini istiyorum. Kan tetkikleri yapılıyor. Ondan sonra hastayla gerekirse interaktif olarak görüşüyorum, onu konsülte ediyorum. Ondan sonra bu her şey tamamsa ondan sonra ülkemize çağırıyoruz. Bunu çok gördüm daha önce. Hasta gelmiş başka bir yerde ya da başka bir ehil olmayan bir insan saç ektirdi. Sonra bize geliyor, niye çıkmıyor saçlar? Hasta liken planınız var, saç ekmişsiniz. Örnek olarak yani. Tutmaz. Tabii. Ya da hasta alopesi areata var, aklın ekerseniz tutmaz. Hasta ferritin çok düşük, boyun tutmaz. Yani bunun bir sürü kriteri var. Tabii. Bunları eledikten sonra saç ekimine karar vermek lazım. Hocam peki saç ekimi kimlere yapılır, kimlere yapılmaz? Biraz bahsettiniz ama biraz daha detayına girelim mi? Aslında saç ekimi kimlere yapılır, kimlere yapmaz daha mantıklı bir şey. Örneğin hastamızın irregüler bir diyabeti var. Kan şekeri 150'nin üstünde. Buna saç ekimi yapmayacaksınız. Niye? Tutmama ihtimali çok yüksektir. Çünkü yaralar gelişmeyecektir. Artı greftler tutmayacaktır, dokuyu toparlamayacaktır. Hasta da mutlu olmayacak, siz de mutlu olmayacaksınız ama ekmeyeceksiniz. Zorlu bir aşama başlıyor. Örneğin hipotiroidisi var ya da ağır bir hipotiroidis yapmayacaksınız. Tedavi ettikten sonra yapacaksınız. Ağır bir karaciğer hastalığı var. Kesinlikle yapmayacaksınız. Lichen planus diye bir hastalık var. Bu çok bilinmiyor ve en büyük hata aslında orada yapılıyor. Nedir hocam o hastalık? Bu otoimmün bir hastalıktır ve saç de yaygın olarak skatris yapar ve fark edilmez bu aslında. Buna saç ekimi yapma tutmuyor mesela. Kesinlikle tutmuyor ve siz lichen planus atağını artırıyorsunuz. Ki ben bunu yıllar önce yaşadım, saklamıyorum. Örneğin bir alopesi areatası var. Saç ekerseniz tutmayacak. Artı travma yaptığınız için dokuya çok ciddi bir stres yapacaksınız ve saç dökülmesi artacak. Bir böbrek hastalığı var, ekmeyeceksiniz. Bir ağır bir karaciğer hastalığı var, ekmeyeceksiniz. Yani ekmeyeceğimiz o kadar çok durum var ki bunlar öyle hastanın yüzüne bakarak karar verecek şey. Hastayı muayene edeceksiniz, hastayı iyice bir dinleyeceksiniz, tetkiklerini yapacaksınız, ondan sonra karar vereceksiniz.
Ya da hocam genç olup aktif dökülmesi devam eden bir hastaya yaptığınızda gene sorun. Tabii ki. Yani sınırları bilmiyorsunuz, nereye kadar gideceğini bilmiyorsunuz. O tip hastalarda ben genelde çok ısrar ederse şöyle bir metodoloji uyguluyorum kendim sevgili hocam. Öncelikle özgeçmiş, soy geçmişi dinlediğimizde büyük annesinin, büyük babasının kim dökülme varsa onların resimlerini istiyorum. Çünkü sonuçta saç çekilmesinin büyük bir kısmı genetik. Onlara benzer bir gidişat var mı yok mu diye hastanın saçlarını kesiyorum. Hastada incelme hangi bölgede var? Onu iyice araştırıyorum. O çok zorlu bir süreçtir o. Öncelikle hastaya yok diyorum ama eğer ki hasta çok gençse ve aktif dökülmesi varsa yani çok zorlu bir süreçten sonra o kararı veriyorum ama hastayı yapmamak için ikna etmeye çalışıyorum. Ama Önce kurtarmaya çalışıyorsunuz aslında. aslında saç ekimi kadar daha önemli tedaviler de var. Yani bu gece burada onu bugün konuşmayacağız, daha sonra konuşacağız ama saç ekimi kararı vermeden önce daha hazırlık sürecinde bir takım hastalar saç ekmiyoruz zaten. Yani bunu saç ekmeden kurtarabileceğimiz hastalar var. O araştırmada baktık ki ferritin düşükse ben ekmiyorum. Yani onu tedavi düzeltebiliriz. Evet. Örneğin bir hipotiroidiye bağlı bir saç dökülmesi varsa onu önce ekmiyoruz. Önce hipotiroidi tedavi ediyoruz. Cilt altı yağ dokusuna müdahale ediyoruz. Bir takım tedaviler yapıp onu kurtarmaya çalışıyoruz. Yani aslında saç ekimi dediğimiz son çözümdür. Yani artık ona medikal bir tedaviyle yardım edemeyeceğimiz bir hastaya saç ekiyoruz. Öncelikle medikal tedavi, yardım edemiyorsak cerrahi. Ondan sonrasında. Yani aslında şu anda herkes saç ekimi yapıyor gibi. Herkes dediğiniz gibi biraz önce. Onun için her kişiye saç ekimi yapılmadığını buradan tekrar sizlerin ağzından duymak çok güzel oldu hocam. Peki bu saç ekimi öncesinde nasıl hazırlıklar var? Biz size hasta olarak geldiğimizde biraz önce de bahsettiğiniz ama nelere bakıyorsunuz? Biraz daha ayrıntılı bahseder misiniz? Şimdi şöyle aslında bu çok büyük bir konu. Yani hazırlık aşaması çok büyük bir konu. Çok basit bir örnek vereyim. Yani kan değerlerini tek tek konuşmak lazım. Bu 10-12 dakikada olacak. Bu aslında 5-6 saat sürecek bir konu. Çok basit bir örnek vereyim size. Ferritin değeri. Ferritin değeri dediğimiz kandaki depo demiri. Normal tetkik yaptığınızda hasta gelir. Örneğin 40 mg desilitre hasta ferritin var. Normal vücut sağlığı için bu normaldir ama saç sağlığı için normal değil. Bizim saçımız için kan değerleriyle normal bir insandaki kan değerleri çok farklı. Vücudumuz var olan belki de en akıllı molekül. Şöyle düşünün, vücudumuz ferritin değeri örneğin 70 olduğunda bunu saç için kullanmıyor. Bunu kemik iliği için kullanıyor, karaciğer için kullanıyor. Artık olan demiri aslında saç için kullanıyor. Yani ben saç ekimi yaptığım hastalarımda 80'in üstünde olmasını istiyorum. Onu önce belki tedavi ediyorum, ondan sonra saç ekiyorum. Bunun bir sürü değeri var, bir sürü kriteri var. Yani dersek ki gelin bunu anlat, çok uzun bir süreç. Hocam önemli olan iyi hekim. Kesinlikle. Burada gerçekten sizin anlattıklarınız hiç bölmek istemiyoruz ama o kadar güzel ki iyi hekim saç ekimi de çok önemli. Çok Değerli izleyiciler, hakikaten o kadar önemli konulardan bahsediliyor ki saç ekimiyle ilgili olarak. Ucuz mu, kalite mi? Evet. Yani bu konudaki ayrımı hakikaten net yapmak gerekir. Hocamın anlattıkları her şey sonuna kadar doğru. Ben bunu emin olun yani altına imza atarım. Çok yani teşekkürler tüm hocam yüreğimle. vermiş olduğunuz bilgiler Biz için. teşekkür Çok sağ ederiz. olun. Bugün bizlerle Doktor Nedim Ardıç beraberdi ve saç ekimi konusunda en ince ayrıntısına kadar hekimin ne kadar önemli olduğunu bizlere bahsetti. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.